Şu Cheers'e bakayım bir. Ondan sonra bir video açacağım arkadaşlar. Can diyor, fakiriz diyor. Hepimiz fakiriz arkadaşlar. Gönlümüz zengin bizim. Nerede bu? Şu. Arkadaşlar gel bunu izleyelim ya. Şunu izleyelim. Kim abone? Kemiksiz. Abone oldun, hoş geldin, teşekkürler. Polislerin arası şuyu görüyorum taktik olarak. Eski video tabii ama taktikler değişmiyor bazı konularda. Bak aradaki farka bak. Bu herif polislere ateş açmış. Bunun kalitesi çok kötü ya. Yıl 1905. Keşke daha şey olsa ya. Bir dakika. Neydi ya? Bu muydu? Evet buydu. Bunu izleyeceğim. Ben bunu izlemek istiyorum. Buydu evet. Bu eski günleri hatırlatıyor bana ya. Bana eski günleri hatırlatıyor bu ya. Bak birisi yazmış. Diyor takipçi düşmüş 70K'ydı. Michael Green bize abone oldu. Teşekkürler, hoş geldin. Takipçi bir dakika. İyi ki sen söyledin bunu arkadaşlar. Takipçi düşmedi. Bir tanesi bize geçen yayında hatırlıyor musunuz? Geçen yayında olan arkadaşlar bilirsiniz. Hani bir ara şey oldu ya, dedim ne oluyor ya bu takipçilere, hani takipçi öyle gelmeye başladı ya aniden böyle çok hızlı bir şekilde. Hatırlıyor musunuz? Aranızda. Evet, ben bunu Twitch'e sordum. Twitch'le ilgili bir şeye baktım arkadaşlar. Birisi bize bot atmış. Niye yaptı bilmiyorum. Ne oluyor bilmiyorum. Yani bize 5000 tane bot atmış bir tanesi. O gün. 5000. Ben bunu soruşturdum falan. Baktım 5000 tane bot. Hemen şey yaptım. Twitch'ten bunu kaldırttım. 72 bindik. 5000 taneyi kaldırdık. Düştük 67 bine. Artık reklam mı yapıyorlar bilmiyorum. Şahsen demek istediğim, birisi bizim kanalımıza 5000 tane bot gönderdi takipçi olarak. Bizi 72 bine çıkarttı. Benim botla kesinlikle işte 1 milyon tane bot olacağına bana 1000 tane adam gibi takipçi olsun. Sildim onları ondan dolayı arkadaşlar. Köpeğe bak, köpeğe ısırmaya hazır. Köpek. Siz şimdi bilmiyorsunuzdur, ben köpeklerle defalarca çalıştığım için, hatta köpekli bir video gelecek YouTube'a. Bu köpekler sadece var ya, ısırdığı zaman böyle, o zaman çok heyecanlar. Çünkü ondan sonra oyuncak, onların en sevdiği bir oyuncak vardır ya da yemek vardır falan. Onu yaptıktan sonra o oyuncaklarla oynayabiliyorlar ya, ondan dolayı çok heyecanlanıyor köpekler. Hayır, pick up polis. Kovaladıkları araba bu. Köpek hazır arkadaşlar, köpek. Aleykümselam. Nereye gitti bu herif? Aa orada. Bak orada. Ses yok bu arada, haberiniz olsun. Ya şu video biter bitmez bak burada ara vereceğim size, köpekle ilgili bir anı var, onu anlatacağım. Nasıl gülmüştük biz ya. Kötü ama gülmüştük yani.
Arkadaşlar evet, köpeklerin vurulduğu olay yerinde ben de vardım. Bir iki defa. Üzücü bir şey ya. Strange. Hoş geldin, teşekkürler. Vur tak, burası güzel bir pit için. Evler yakın değilse. Yok 30 mil burası. Burası güzel değil pit için. Arkadaşlar piti de her yerde yapmıyorsun. Yani öteki insanların güvenliği önemli. O yüzden her yerde yapman mantıklı. Mesela burası güzel. Burası... takla attı. Pit hani arabaya vuruyorsun, yoldan çıkartıyorsun ya. Oo, İngiltere. Değil mi burası? Oo. Tekrar kaçtı. Ne ulan, ne yapıyorsun lan, Vay, bizim İngiltere'deki heriflere bak, onlar da aynen ama bayağı geliştirmişler kendi bu konuda. İşte bu Dodge Charger. Good afternoon, everybody, and thank you for joining us on the web. This is Gil Levis in News Chopper 4 Bravo, along with my pilot David Viskovich. We are over a pursuit that has been going on for quite a while now, out of Orange County, ending up here, just coming to a stop. It's not over, but it's here on Tonga Boulevard at Elmhurst, and now it's going to take off. This is in the La Crescenta area. The vehicle playing, the driver playing cat and mouse with the CHP officers. Again, this all started in Orange County with a... Okay, stand by one. 03 and 05. Yakaladılar. Dijital Google Maps işte. Bu pick-up'ı kovalıyorlar arkadaşlar, şunu. Öyle gözüküyor. Uçuyor ya, uçuyorlar arkadaşlar, ne kadar hızlı gidiyor. Yok, bunun sesi az arkadaşlar. Bu videonun sesi az. Videonun sesi çok az, haberiniz olsun. Video ile alakalı. Bak ele bak. Elini dışarı çıkartmış. Bir şey mi söylüyor? Bilmiyorum, neye işaretini bilmiyorum. El halen dışarıda. Bak şimdi de böyle yapıyor. Abi Amerika burası. Burada çılgın insanlar var arkadaşlar. Eliyle sinyal yapıyor. Buraya döneceğim diyor yani. Yani çıldırmış. Bu ne lan? Bu ne lan? Adam kendi evine geldi. Evi yanıyor diye herhalde. Öyle bir şey mi oldu? This all stemmed from your daughter, possible overdose. You were contacted. Who contacted you? Kızı bir dakika bize kim? Kızı uyuşturucudan overdose olmuş.
Polis durdurmaya çalışıyor olan manyak gibi evine gidip kızını kurtarmaya çalışıyor. Tam anlarım ben onu. At first, my mom and my sister Okay. told me that my daughter tried to kill herself. She was unconscious. She got a hold of Bob. Ondan dolayı polise buraya gidiyorum falan yapıyordu. Anladınız mı? Of a bottle of my crazy pills, and that I needed to get there as quick as possible. Okay. To your house? To my mom's house, yes. To your mom's On house. 43rd And- and Triple I. Okay. Buraya so your girelim. mom's the one that lives there? Okay, My perfect. mom and my daughter were just staying with her until I got the house situated and everything. Ondan dolayı. Ulan biz daha bunu daha yeni basmadım ben buna. Buydu herhalde, evet. And he has his hands out, explaining to the Kim gösterdi? Hello everyone and welcome back to Anı mı anlatacaktım? Bir dakika. Evet. Size köpekle ilgili bir anı anlatacaktım değil mi? Bir gün bir eve hırsızlar... Bir dakika. Spiritfire bize abone oldu. Spiritfire hoş geldin. Teşekkürler abone olduğun için. Bir eve girdik arkadaşlar. Eve hırsız falan girmiş dediler. Eve geldik. Evin etrafını sardık mardık. Gece zaten. Duyabiliyoruz evde birisi var. Çıkmıyor. Polis falan filan çıkmıyor. Biz ne yapıyoruz? Genelde güvenli olmak için K9 çağırıyoruz. Köpek geliyor. Köpeği gönderiyoruz evin içerisinde. Nasıl yapıyorsun biliyor musun arkadaşlar? Evin etrafını sarmışsın, silahlar falan filan. Kapıyı açıyorsun. Köpekle köpek polisi yan yana. Köpek polisi diyor ki işte örnek veriyorum. Chicago polisi diyelim değil mi? Chicago polis içerideyseniz çıkın yoksa köpeği göndereceğim. Köpeğe hemen komuta veriyor. Havla diyor lan. Köpek hemen başlıyor havlamaya. Duysun diye içeridekiler bak köpek var. Köpek gelecek diye. Bunu 2-3 defa yapıyorsun. Uyarı vermek için. Bunu yaptık. Uyarı verdik. Köpek havlıyor bilmem ne falan filan. Kimse çıkmıyor. Köpeğin tasmasını çıkartıyor. Köpek ya sahibi yani köpekli polis gönderiyor köpeği içeri. Köpek de ne yapıyor? İçeri giriyor. Başlıyor koklamaya. It's carbonate. 5 tane sub göndermiş. Teşekkürler, hoş geldin yaptığın için. Neyse köpek giriyor ortaya arkadaşlar. Köpeği yaptırdık falan filan. Neyse bu köpeği gönderdik mi abi içeri? Arkadaşlar bir baktık sesler gelmeye başladı. Şimdi komik diyoruz ama aynı zamanda üzücü. Ama sesler gelmeye başladı içeriden. Birisi bir tane kadın bağırdı başlamaya. Başladı bağırmaya. Başladı bağırmaya. Ya lan ne falan filan. Bak köpek gelmiyor. Tek duyduğumuz şey bağırmak. Lan neyse biz içeri girdik silahlarla yavaş yavaş o sese doğru gitmeye çalışıyoruz. Bak. Gerçek hikaye arkadaşlar. Yerde az bir şey kan, fazla kan değildi. Sanki hani böyle evin içerisinde bir hayvanı tuzağa düşürüyorsun ya. Aviator bize abone oldu. Aviator hoş geldin, teşekkürler. Hani yere böyle ekmek atarsın ya, birkaç ekmek kırıntıları falan. Hayvanları yere gelirsin, tuzağa düşürürsün. Öyle bir muhabbet. Yerde yağ parçaları. Yağ, bildiğin sarı insan yağı var ya, sarı böyle küçük parça. Bir yağ burada, bir parça yağ burada, bir parça yağ burada. Bu odadan öteki odaya geçiyor. Ulan biz onları takip ettik. Kadın öteki odanın içerisinde hani elbiseleri koyduğun yer var ya, elbise closet diyoruz biz. Wardrobe mu ne öyle. Onun içinde köpek yani bunun üzerinde uğraşıyor. Kolunu kadının tutmuş. Kadın da böyle şişko bir tane kadın. Bayağı büyük bir kadın. Yani kollar bu kadar falan. Köpek o kas yok ya, yağlı, kolu ısırıyor. Dişleri böyle kayıyor, yırtıyor, atıyor. Tekrar ısırıyor falan. Ya neyse tutukladık kadını falan filan, hastaneye götürdük. 100 küsur artık neyse bir sürü dikiş de değil. Neydi onun ismi yani? Staple'ın İngilizcesi ne arkadaşlar? Staple. Zımba. Evet. Zımbalamışlardı. Kadın şuradan şuraya zımba. Bir sürü zımba edip yani estetik şekilde onun kolunu yapmaya çalışıyorlardı. Ama bir gerçek var arkadaşlar. Kadın bayağı bir yağ verdi yani orada. Bir sürü.
Neyse anı oydu yani. Köpeği göndermiştik. Köpek yani kadının kolunu parçalamıştı. Ve biz onları nasıl bulmuştuk? Yerdeki yağ parçacıklarını takip ederek. Polislik böyle arkadaşlar. Manyak şeyler görüyorsunuz. the best of. Here we got some brand new clips of police pursuits, crashes. Burada bak diyor ki this clip has no audio. Burada ses yokmuş. Kolay yoldan zayıflama. Evet arkadaşlar, zayıflamak istiyorsanız bir eve hırsız olarak girin. Köpeği göndeririz biz size. Bak. Vur. Oo. Polis vurdu kaçtı arkadaşlar. Bak polise bakın. Vurdu kaçtı. Ben kaçıyorum diyor bak. Polise bak. Hadi bana eyvallah. Bak bu da usta bir... Bak suçlu işini çok iyi biliyor. Hemen yere uzandı. Burada tehlikeli ne arkadaşlar? Şimdi hemen buna odaklanmamalı herkes. Arabanın içini bilmiyorsun. Arabaya da bakman gerekiyor. Aa vurdu. Kendi kendisini pit yaptı geri zekalı. Kendi kendisini pit yaptı. Aa Michigan. Michigan State Police. Oo bak işte arkadaşlar nasıl bak. Nasıl atladı ya. Nasıl atladı. Samal High Beats abone oldu. Teşekkürler. Hoş geldin. Bak nasıl atladı herifi bak ya. İşte atletik bu. Hup. İşte böyle insanları kovalıyoruz abi biz ya. Böyle insanları nasıl yakalayacağım bazılarını ya. Herife bak, herif gitti. Helikopter sağ olsun. Nefesini alıyor bak. Tehlikeli ha arkadaşlar bak. Burada insanların evinin arka bahçesinde. Kimin evine gidecek, kimi rehine alacak. Polisler halen o şeyin üzerinden atlamaya çalışıyor herhalde. Herife bak ya. Oo bak. Bak abi saygı diyorum bak. Kaçsa bile saygı diyorum. Tamam abicim. Pes ediyorum deyip yere yattı. Tamamdır bak. Kimseye bir zarar yok. Polis sorunsuz tutukladı. Kimse yaralanmadı. Ama kaza yaptığı kişiler baktı yaralandı mı bilmiyorum. New footage shows how several law enforcement agencies traced a man later identified by police as Victor Tepete across two counties on a weekend pursuit that involved multiple carjackings. 28-year-old Tepete was facing manslaughter charges in a Central California man's death when Pittsburgh police encountered him. Kaçtı. Oo. Supra değil arkadaşlar. Herhalde Integra. The next day, Lafayette police approached a... O gece kaçabilmiş polislerden. Öteki gün bunu bulmuşlar bak. Bu öteki gün. different vehicle reported stolen out of Pittsburgh.
Şu arabanın içerisinde o. Police said Tepede bolted in a white truck, driving westbound Şimdi in bulmuşlar. eastbound Highway 24 lanes. Probably about 60 miles an hour. Arkadaşlar bak trafiğe karşı gidiyor otobanda. Still right shoulder. At Old Dam and Fish Ranch roads, Tepede allegedly crashed into an officer's car. Oh! Bak işte bu adam bu kadar tehlikeli birisi. Bak şu arabayı görüyor musun nasıl içe girdi? Eğer ön koltukta birisi oturuyorsa burada ölmüştü bence. Before he ditched the truck and hopped a retaining wall. He's running towards the freeway. Head on into Lafayette. Bak. TC, head on into Lafayette unit, Bovell towards the freeway. Yeah, we need units on 24. He jumped on the 24. He's running across 24. We're in all green. Just got hit by a car. Need units on 24. On 24 got hit by a car. We're in all Aa, araba çalmaya çalışıyor. Araba çalmaya çalışıyor. Bak bak. medic. Lafayette unit. Attempting to carjack a white sedan. Ya bas gaza git. Attempting to carjack a white sedan. Every unit on 24. He's running up to every car we can. All units to 24. Bas gaza lan. Where was the head on with the Lafayette car? Çılgın abi. Tam GTA burası. Tam GTA. Lafayette car. He's forcing entry right now into a car. Forcing entry into a Bak 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 bak. Bas gaza. Him hanging off the car. He's entering the tunnel. Left before the tunnel. Or right before the tunnel. copy 215. Ulan bu manyak bir şey. Just grip on that car. The four-door white Toyota Highlander. He's in the car. 215 it. He's in the tunnel now. Çaldı Toyota ya. Highlander 215 in the tunnel. Allah'ım ya Rabbim kafayı yiyeceğim. We lost visual. He's going through the tunnel. It's white with a sunroof. Police said Tepede made it to eastbound 580 from Highway 13 before exiting at Keller Avenue. Şimdi öteki polis arabaya vurdu ya kafadan böyle. O polise ne oldu mesela bilmiyorum ama bu GTA olsaydı bunun en az o polisi öyle vurduğundan dolayı 2 yıldız yukarı çıktı yani oradaki olaydan dolayı. Yani bir polisi öldürdü ya da öyle bir tehlike var şimdi. Aha. Just TC with another vehicle. Vur. He's running across the lanes of traffic, running to the south. Southbound across 580. Football. Abi. He's shedding clothes. He's running southbound up Manyak. the freeway, the side of the freeway. Southbound up the side of the freeway, shedding clothes. There, police monitored him by air until a K-9 unit and officers on the ground closed in and took him into custody. Köpek. Ağaçların içine girdiği için o helikopter görememiş, köpek göndermişler. Contact. Bu sıcaklığı gösteren kamera. Copy dog Infrared. Thermal camera. Copy good canine bite with their additional. He looks like Buranın içerisinde. Buranın içerisinde saklanıyor arkadaşlar. Şurada. he's still fighting with him. Bunun içerisinde saklanıyor. Köpek girmiş içerisinde. I want to take him into custody. He and he jumped at the end of the road where all of our patrol units are staged. Copy taking him into custody and A from AMR to where the patrol vehicles are. Tepede was charged with assault with a deadly weapon, 3 counts of attempted assault with a deadly weapon, resisting arrest, carjacking, attempted carjacking, evading arrest, reckless driving, probation violations, possession of stolen property, trying to harm a deputy's canine, and felony hit and run. Pulling up on this vehicle, going about. O köpek var ya arkadaşlar. Güzel iş becerdi ama adam manyak ya. İşte Amerika'da böyle çılgın insanlar var arkadaşlar. Bundan dolayı Amerikan polisleri de onun gibi ya davranıyor yani. 25 miles an hour. We don't know the exact want for it, but they've been in pursuit for a few minutes. Akara abone olduğun için teşekkürler. Hoş geldin.
Gone out of control into the center divider, into that tree, that bike flying off the vehicle. That car has been disabled now, so we'll have to see what happens here. My pilot David's gonna get us around this tree here so we can see what's happening inside that vehicle. We know there is a driver inside that vehicle. We don't know about any other passengers right now, but they have been in pursuit of this vehicle for a short amount of time. It was only going Bak pit güzel ama polislerin taktiği de güzel. about 20 miles an hour since they lit up the Görüyorsunuz polislerin vehicle, but taktiğini. the Sheriff's Air Unit Air 21 has been overhead. Türkiye'de de böyle olmalı arkadaşlar. Birisi bir şey yaptığı zaman polise hemen arabaya koşmayın. Şöyle güzel taktikli bir şekilde. Since that start of the pursuit, and it looks like we do have a suspect who's out of the vehicle under that tree. You can see it there, proned out. Bak. Buradaki Amerika'daki insanların polislere bu şekilde uymasının sebebi ne biliyor musun? Yani yakalandıkları zaman genelde kavga etmiyorlarsa. Çünkü biliyorlar polisler çok ciddi. Yani bu bir şey yapsa biliyorlar yani polis vurabilir yani. Öyle bir korku da var insanların içerisinde. Or hands above their head on their knees. What they're going to do is have this suspect prone out in the street here, so that the sheriff's deputies are in control of the scene, and they can keep an eye on that suspect, make sure there's no sudden movements. But you can see a large number of units here. The problem they were running into with this pursuit was they didn't have any pit qualified vehicles to do that pit maneuver in the area, so they had to bring one from an outside office to assist with stopping this PT Cruiser that you can see here in the shot. But very slow speed pursuit for the most part, only about 20 miles an hour. But you can see that suspect now standing up. Bak görebiliyoruz arkadaşlar. Burada şu polislerin bu kişiyi yanlarına çağırması çok daha güvenli. Herhangi bir hareket yapsa bir sürü kolluk verenler var. Şuradakiler arabaya kolluk veriyor. Görüyorsunuz. Şuradakiler araca kolluk veriyor. Şuradakiler herife bakıyor. Güzelce güvenli bir şekilde kendine doğru getiriyorsun. Gözaltına tutuklama artık neyse yapıyorsun. Ondan sonra sistematik bir şekilde arabaya ulaşıyorsun. Arabayı güzelce temizliyorsun. Olay bitiyor. They're probably doing is going to be calling that suspect back to those deputies you can see at the bottom of your screen. As those Neden bu kadar çok polis var abi yazmış tanesi? Neden olmasın? deputies have a position of advantage right now. They have concealment behind those car doors and behind those vehicles. So if that suspect made any sudden movements or brandished a weapon or something like that, they are safe. But you can see that suspect was just lifting up his shirt, showing he had nothing on him. He has a taser pointed on him right now, and now they're going to have him slowly back up to those deputies there. Çok güzel bir video. Take them into custody, and after that, they're going to clear the vehicle and have deputies go up to that vehicle and make sure that there's no one else in that vehicle, anyone hurt, anyone that could be of any danger. But you can see a very slow situation here at the end of this pursuit. This deputies have the time on their side. They can slow things down and make sure this termination of this pursuit is as safe as possible. You can see here now kneeling down, and what they're going to do is have that arrest team go up and take control of that suspect. It looks like he's not fully kneeling down yet, but they're... Bak burası güzel. Burada yapması da güzel, normal. Çünkü şuradaki polisler bir çapraz ateş içerisinde değil ve gereken kolluğu veriyor arabaya. Görebiliyorsunuz değil mi? Arrest team, one officer covering the officer or the deputy. Yapabilirsin. Evet, bu da yapabilir. Hiç sorun değil. Hiçbir şekilde yanlış değil. Şuradakiler zaten güzelce bir kolluk veriyor. Covering the deputy that is arresting the suspect, as they don't know the condition. Bak diyor ki Amerika'da sıkılmazsan polis olmak için falan. Arkadaşlar son 10 yıl değişik şekilde polislik yaptım ya. Gerçekten çok böyle kalın bir kitap yazabilirim yani gördüğüm şeylerle. Of anyone else in that vehicle, and successful into this pursuit here in the Whittier area. I'm Colton Von Pertz in Sky 5. I'm going to send it back down to you. The Y freeway, and it looks like we're getting off the freeway right now. Very clearly, we'll get you a street. I believe this is going to be. I'm going to give up on that right now, but making some turns there. Sheriff's Department behind it. And you can see they're not doing the pit maneuver. We do know there's a helicopter above it as well. They were talking about Carmen. Tren arkadaşlar, şu trene bakın, trene. Polis trenine bakın, bak şuraya. Şuradaki polis arabalarına bakın.
There's a helicopter above it as well. They were talking about, it's Carmenita Road, by the way. They were talking about using the pit maneuver to bring this to an end, but maybe because of what those suspects are wanted for, they're not going to do that. Right now, going against traffic, you can see those types of moves. He's on the ground. They won't have any problem seeing what's going on, but of course the helicopters, we will. The wheel's coming apart. That's right. There's some. Vinny just shouted out that there might be some other parts coming off of the vehicle. I'm wondering if we can get onto the other side of the car and see see those flat tires, or those flat rims, and see if there's more parts coming off of it. It's starting to really slow down, and you can see all the other vehicles. That's not traffic. That's a deputy right there slowing the traffic. And again, this might be the time where they actually bring this thing to an end, where they try to do a pit maneuver or just kind of bump it just a little bit to get it to spin out. That might just be enough to set off that fuel shutoff system and or bring it to an end. Here we go, this deputy really making the move here. Let's see how well he did in the pit maneuver school. Here it comes. There it goes. Nice spin out. Çok güzel. Nice spin out. But just brought it right back to the front. There you go. The car did stop. And that's probably because the mechanism inside şanzıman herhalde gitti ya. That happened. These modern cars, it's going to disable it. So you can see the driver basically just did the oh gosh. You can see the oh gosh hand gesture. So the vehicle stopped, and now we're on the northbound 5. It's all traffic's going to be stopped here for a little bit. Hopefully they will comply quickly. But believe me, deputies are in no rush to get these suspects out of that car. But görüyorsunuz arkadaşlar, taktik olarak aynı muhabbet, değil mi? Şu şekilde. Sebeplerini zaten defalarca açıkladım. Önemli. Herif uçuyor. If you want to see the full police pursuit through South Florida, just click the link in the description or check the playlist on my YouTube page, or just click the link in my YouTube banner. Sağ olayım canım. Teşekkürler. Arkadaşlar ben helikopter genelde uçakla kamerayı kullanan kişi bendim. Birkaç operasyonda falan defalarca. Biz çok havadayız. Bayağı havadayız. O kameralarımız o kadar güçlü ki plaka bile okuyabiliyoruz. Kaçma şansın neredeyse sıfır yani. Çok tünele girmen gerekiyor. Ondan sonra araba değiştirmen falan. We're doing is we're listening to the police department chatter, and they're saying that they have a tracking device on this vehicle. The driver, there's supposed to be 2 people in the vehicle right now, from what we understand, and the driver is said to be wanted for some kind of felony. Haven't been specifics on the radio. You can see damage to that vehicle on the back there. When it got onto the Palmetto Expressway in the area of 22nd Avenue, traveling at a high rate of speed, it was zigzagging in and out of traffic. And amazing that there were no accidents or we didn't see anybody else. This is our acquisition of the shot of this vehicle. As you can see, followed very closely right now by Florida Highway Patrol. He's slowing down a little bit right now. The FHP officer is. There's some other agency vehicles. You can Bu Florida şu anda, Florida. This pursuit continues southbound, coming up. Bak kaçtı. He's getting off the exit here. Okay, let's see where we're going to end up going here. Kaza. This could be 70 eastbound on 5/8 Street. Eastbound on 5/8 Street, so he'll be heading toward Milan. So traffic at 11 o'clock in the morning, you can imagine, here in the streets of Miami, northbound on 22 Avenue. Northbound on 22 Avenue. Damaged the car extensively going over the curb, according to the chopper, the police helicopter. Now northbound and now westbound. Westbound on 43 Street right now, slowing down. This is the slowest we've seen this vehicle since we started. Acaba ne oluyor burada ya? My car might be dying, so they're saying the car might be, and he's pulling up onto the grass here, and araba gitti. Subject's getting out. Yeah, okay, watch the other chopper there. Polisler geldi olay yerine, bak polisler solda. A little bit here. If you guys see him, you can holler out at me. Araba. Okay,
We got him coming out. Yeah, there we go. We got police officers that stopped with weapons drawn there. Drivers. Evet, şu anda polislerin mesela şahsen açıkta olmaması gerekiyor. Kaç geriye? Doors slowly opening. They're saying right now. Here it is right there. So you're going to see this guy, the driver anyway, believe being taken into custody. Police officers there backing away, using the light pole there and the doors of their vehicles for safety, telling the driver now the vehicle's starting to. Allah Allah, araba. Going to zoom in right there. Just hang on, stay with us, and again, we advise you at home as he got his hands out. He's got his hands out. Çıkıyor. The gain in there. There we go. There's nobody to the north. I would imagine he's telling them he's trying to put that car into park because it is moving, and he has his hands out, explaining to them that he has to put it in park, is what I would imagine he's doing, and now both hands in the air. Okay, they're going to tell him to get on the ground right there. Yakalandı. Okay, they got him laying down on the ground here, put his hands behind his back. He's following the police directions of exactly what to do. Let's see if this is the outcome we wanted to see in the last hour or so that we've been following this car. This is exactly how we wanted it to end because it was terrifying at moments, Diana. And Ralph, as you continue to watch, is it believed Taktik olarak ben değişik yapardım ama neyse. From your vantage point that they opened the doors and so far it is only the driver, correct? Right. They have advised here that they've heading outbound again on the Katy freeway. Gene GTA çıkmış. Of where this vehicle is traveling. So started off there near Highway 6, but kind of moving west of that area at this point now. But again, at a slow speed on the freeway, which itself also poses a danger. Seems like he is coming to a slower or a stop. I tell you what, Catherine, and you can speak to this. We have pandemic traffic and we have also holiday traffic, which is very slim today. Yeah, we're so thankful. I mean, at the very least, it is Christmas week, so we are seeing lighter traffic overall, but we are still, in the heart of the morning rush and seeing this car just weave slowly here across these freeway lanes of traffic, maybe now coming to a stop, it appears, or slowing down, but again, making those lane changes right there, again, going outbound on the freeway itself, on I-10 for a large part of this chase that we've been watching. They were off on the feeder roads and on side streets, but now right here on the Katy freeway going outbound. Well, we're going to wrap up our live coverage here, Catherine, because we have to toss to Good Morning America right after this newscast. But we're going to follow this police chase. We've got our helicopter up, and we will be live streaming it on our app. Adam oyun oynuyor herhalde polislerle. Katy freeway for a short Dünyanın en yavaş kovalamacısı. Brief period of time. And still not giving up. You would think at this point, with all the officers behind him not being able to travel too far, and then riding on the rim, that back tire of the driver's side, you can clearly see that the tire has been shredded. Tekerlek gitmiş. Riding on the wheel there. It looked like the right rear tire was flat as well from that last vantage point with the helicopter. It did appear on the other side that those tires were, having some issues as well. But clearly, the driver's side, the back tire, completely shredded, riding on the wheel. Bu kadar mı? And his speeds obviously. Trying to jumping over the. Bir dakika, pardon, ileri aldım da. Slowing down, the person, tends to pick up speed, and here we are again with that. Van out of control. Herif sürmeye başlamış. You just can't drive. Oh my goodness, there it goes. Yep. Ağaçlarım. Yeah, you really have to hold your breath, but at least it stopped. And it looks a male driver with a red shirt fleeing. I was going to try and run. And another person getting out. Looks like it's a female. Both jumping over the median there. Another scary situation. Two people, female and a male. On the freeway. Oh my gosh. Polislere bak, polislere. And you see police trying to is he going to try and run both of those suspects, but we see the red shirt. Keep an eye on the top of your screen there. They got the female. Oh! İleri alalım. Oops. Neyse, buradan bir çıkalım şimdilik. Böyle bir iki muhabbet, sonra yayını kapatırız. Bunu beklemiyordum ben yani. Ulan yani
Ne oldu bilmiyorum artık orada. Yok yok, banlık bir şey yok ama yani kadın